Herkese selam. Bugün sizi Christmas Market'e getirdim. Sonunda o videoyu çekiyorum. Daha önce çekmek isterdim aslında ama hep şey diye düşünmüştüm, böyle Ömer'le geliriz bir gün diye. Aslında daha önce geldim yani bu ay içinde. Çünkü geçen yıl böyle biz Ömer'le neredeyse her hafta sonu buradaydık. Ama şöyle bir sıkıntı var. Bu Christmas Market sadece cuma, cumartesi ve pazar açık. Ve Ömer de şu an Christmas döneminde olduğumuz için tam zamanlı çalışıyor ve cuma, cumartesi ve pazar ay sonuna kadar her gün çalışacak. O yüzden ben de artık mecbur kendi kendime geleyim dedim yani. Çünkü burası ayın 31'inde doğal olarak hani kapatılıyor, kaldırılıyor yani. Şu gördüğünüz şeyde insanlar oturup içiyor. Bunlar bazen şehrin içinde de turluyorlar. Böyle değişik bir konsept. Şimdi şu kalabalığa bakın. Böyle küçük küçük kulübecikler falan var yani ama ben Avrupa'nın Christmas Market vloglarını izliyorum. Ve Avrupa'daki Christmas vlogları çok daha hoşuma gidiyor. Geçen yılda Ottawa'ya ilk geldiğimde böyle Christmas marketler beni bayağı hayal kırıklığına uğratmıştı. Ama yine de tabii hiç yoktan iyidir yani. En azından eğlenceli. Ama böyle dönme dolaplar, biraz daha ışıklar, süsler falan beklerdim yani. Bir de bu Christmas Market'in bir sahnesi var. Programı böyle internet sitesinden takip edebiliyorsunuz. Konserler falan oluyor. Şu anda da sahnede birileri var. Easy come, easy go. Married a friend at a funeral. So the fact is not your tombstone. That's America, America. What do you see when you look at me? No face in the crowd, no memory. Christmas Market'in en güzel tarafı bence şu ışıklar. En kötü tarafı da şuradaki yakılan ateş yüzünden. Yani her geldiğimde leş gibi kokuyor olmak. Şu tarafta da akçaağaç şurubundan şey yapıyorlar, şeker. Bayağı güzel bir şey. Geçen yıllarda yemiştim ben. Aa! Bazı yerlerde inanılmaz kuyruk var bu arada. Genelde sıcak çikolata yerlerinde. 2 tanesi de viral falan yazıyor. Yani viral sıcak çikolata falan yazıyor. Ben bir önceki geldiğimde de bir tanesinde yine çok sıra vardı. Bekleyememiştik ama bir tık az olan da beklemiştik. Ondan içmiştik. Güzeldi. İlginç olan şey de normalde ben hani geçen yıl da buraya geldim. Bu yıl da geldim ve hani hiç böyle Noel babalar yok, işte değişik hani cadı kadınlar falan yoktu yani. Bu biraz bizim şansımız oldu. Ben hani video şansına oldu, bir de bir baktım hani başka bir şey çekiyordum aslında orada, el sallıyorlar falan. Tatlı. Bayağı güzel yani. Şimdi burada bir buz pateni alanı var. Oraya doğru gitmeye çalışıyorum. Bayağı kalabalık zaten. Bu arada bugün hani hava çok soğuk değil diye de çıktım aslında. Ama soğuk.
içinden geçelim. Dilek kutusu. Şu alanda çocukların el işi yaptığı bir etkinlik kulübesi var. Ben daha önce bir arkadaşım ve çocuğuyla gelmiştim, o yüzden biliyorum. Bunlar da buz heykelleri. Burası da Senta'ya giden yol. Ama kişisel fikrim, ben amatör bir buz pateni kayıcısı olarak bence bu kadar kalabalık yerlerde kaymak özellikle başlangıç için çok tehlikeli. Çünkü genelde çok dikkatli olmuyorlar. Bayağı hızlı oluyorlar zaten ve hani çarpıp kaza yapma ihtimaliniz çok yüksek. Bir de ben City Hall'de, işte belediye binasının önündeki buz pateninde falan ilk kaymaya başladığım zamanlarda gitmiştim bir kere. Yani bütün buzun üzerine kan falan vardı ve çok korkmuştum yani. Muhtemelen hani bir yere düştü ya da belki bir şey oldu falan, hani bir yaralanma oldu muhtemelen. Korkunç biraz açıkçası. Stay inside. To stay inside of it. And she was like, we were gonna fight from here, but then it's like. Arkamda da klasik Beaver Tails var. Bence Kanada'da ticari zekası en yüksek işletmelerden biri kendisi. Çünkü Ottawa'da en azından yani her yerdeler. Herhangi bir şeyde her yerdeler. Her eventte, her festivalde Beaver Tails direkt orada oluyor yani. Bu arada bayağı üşümeye başladım şu anda. No, well, so they bring him, and the guy goes, "Hey, careful." Burası viral sıcak çikolatacı. Fiyatlar da böyleymiş. Ya tabii ki çok ucuz değil bu arada yani. Normal şehir merkezindeki fiyatlara göre. Ama sanırım genel olarak Christmas marketlerdeki fiyatlar bu şekilde. Az önce gösterdiğim bu sıcak çikolatacının, viral olanın kuyruğu gerçekten Christmas marketin dışına kadar sarkıyor. Nedendir hiçbir fikrim yok. Yani bilmiyorum, bu kadar bir popüler bir şeyse denemeye değerdir diye düşünüyorum ama gerçekten bu soğukta da yarım saat 40 dakika falan sıra bekleyemeyeceğim yani. Şu anda bile yanaklarım aşırı uyuştu soğuktan. Böyle konuşurken falan yanaklarımı hareket ettirmekte zorlanıyorum yani. Ya çok abartmayayım bu arada. Hani eldivenim falan daha takmadım ama gerçekten yüzüm üşüdü yani. Buraya kadar gelmişken kendimi de Christmas acile çekmezsem olmaz. Donduğum için Christmas Market'in yanındaki Winners'a geldim. Burası şehir merkezindekinden biraz daha büyük. Biraz burayı gezeceğim şimdi. Noel şeylerine falan bakacağım.
Buna bayıldım. Sonunda geldim eve. Şimdi asansörü bekliyorum. Saat de şu an 9'a geliyor. Bu arada arka planım çok tatlı değil mi? Ömer hala işte bu arada. Şimdi biz nereye gidiyoruz? İpucu Ömer'in elinde. Evet. Elif Hanım kayak yapacak. Evet. Kayak yapacağım sonunda. Buz pateni. Kayak değil ya, buz pateni. Buz pateni doğru kayak. Çok farklı şeyler yani. Bu kayak değilse. Yani evet. Bir yıl sonra. Ama gerçekten zormuş ya. Evet, düşüncelerinizi alalım. Bu bozuk zeminde Bu bozuk zeminde kaymanın avantajı şu. Kimse olmuyor. 2 kişi var zaten sadece. Ama dezavantajı da şu ki zemin çok bozuk olduğu için düz değil. Düşme ihtimaliniz bence biraz artıyor. Yani şunlara bakmayın tabii bunlar profesyonel hokey falan oynuyorlar yani. Ama benim gibi amatörler için dezavantajı da var, avantajı da var. Ama Sitol'deki buz tabii yani şöyle adım attın mı gidiyorsun zaten. Yani burada takılıyorsun mesela şeyden kaynaklı. hatırlarsın yakında ya ne olacak? Hatırlarım. Geçen yılda yani 1-2 günde falan öğrenmiştim hatırlıyorsan. Ya tabii süper değildim ama en azından normal bir yere tutunmadan gidebiliyordum, dönebiliyordum, durabiliyordum falan. Böyle yani. Burada bu arada bizim evi göster. Görünüyor mu bilmiyorum. İşte genel olarak bizim binanın arkasından, bizim binanın penceresinden burayı görebiliyoruz ya. O benim çok hoşuma gidiyor bütün kış boyu. Şimdi okuldan bebeler çıktı zaten. Onlar da biraz giriyorlar sahaya diyeyim. Onların çıkış saati. Duramıyormuşum. Tamam ne güzel geldin burada durursun işte duvarda. Yapman gerekiyor. Durmak için ayaklarını şöyle yapmak gerekiyormuş. Böyle. Nasıl yapacaksan onu da buzun üstünde böyle. Ha. Hızlanmak için zaten biraz açık gidiyorsun böyle. Ayakların birbirine çarparsan olacak öyle yaparken. Buz pateninde birkaç izlediğim videoda hep böyle diyordu. Yapıyor musun? Ayaklarım açık gidiyorum da durmak için öyle yapmıyorum. Durmak için bütün hızımın kesilmesini bekliyorum. O şekilde hızlı otomatik durmuş oluyorum yani. Böyle. Bak burası da köpek parkı bu arada. Evet. Ama işte hiç kedi parkı yok mesela. Bebeler oynaşıyor burada. Bir oturacak yer bile yapmamışlar buraya değil mi? Ya aslında şurası var, orası var ama tabii çok buzlandığı için orada da şey var aslında bank falan var. Ama bank da buz işte. Evet. Buraya nasıl oturayım yani? Gerçi genelde zaten insanların şey falan oluyor ya, kar pantolonu falan. Hani
Ya da getireceksin işte buraya bir karton gibi bir şey getireceksin işte. Oturup yaparsın. İnsanlar spor ayakkabıyla gelmiş ya. Hani biz bot falan giyiyoruz ama. Ya alışkın adam 20 yıldır burada yaşıyorsa yani. Biz içlik giydiğimiz... Heh, söyle. Paslanmış. Beni yine beklediğinden iyi bir durumda tabii de. Çünkü ben geçen yıl Ömer beni çok uyarmasına rağmen çok silmiyordum yani. Ömerciğim, canım, kocacığım benim için siliyordu her seferinde. Ben her kaydımda falan. Kocamı dinlemediğim zaman hayatım işte. Evet. Bu arada hava, ben hareket ettiğim içindir belki de bilmiyorum. Şu an çok soğuk gelmedi bana. Ha, değil canım o yani. İlk çıktığımda üşümüştüm ama. Esmediği için çok şey yok yani. Bakayım. Esmiyor zaten ya. Güzel bir park ya. Ben en çok burada kaymayı seviyorum yani. Şimdiye kadar hep en çok burayı sevdim. Yazın tenis de oynayabiliyorsun diğer tarafta. Öyle bir yeri de var. Burada mı? Diğer tarafta şurada tenis kortu var. Biz bir kere buraya Thor'u getirmiştik bu arada. Şuraya. Köpek parkın da dibine getirmişiz çocuğu getire getire yani. Sonra inanılmaz korkmuştu falan böyle. Pusmuştu, komando gibi yerden sürünerek gitmişti falan. Bir daha çıkarmadık zaten dışarı. Neyse bu da böyle bir anı. Biz Walmart'a geldik. Şimdi her yeri çekemeyeceğim ama böyle çok ilginç bir şey görürsem falan çekeceğim. Zaten böyle çok bir şey almayacağız yani bugün umarım. Çünkü biz normalde her seferinde Walmart'a böyle deyip geliyoruz ve en az 2 böyle devasa büyük poşetle falan çıkıyoruz. Çünkü çok sık geldiğimiz bir yer değil açıkçası, öyle diyeyim yani. Ama bugün böyle özellikle böyle hani yılbaşı şeyleri bilmem ne falan biraz da bize aktivite olsun diye geldik. Çünkü zaten kışın hani yapabileceğiniz şeyler çok sınırlı burada. Thor'un yeni oyuncağı. Gelmişken alalım dedik. Ömer sonunda kareli defter buldu. Staples'ta bir tane var. Koskoca Staples'ta. Burada da bir tane var. Adamlar kullanmıyor ya kareli defter. Her şeyi çizgiyle yazıyorlar Şey yani. ya, yani çizgili de mesela atıyorum bizim fizik derslerinde mesela çizgi falan çizmen lazım ya. Ama hızlıca çizersin mesela. Adam cetvel falan kullanıyor onun için. Evet. Sınavda falan mesela. Cetveli çıkarıyor, tek tek çiziyor falan. Saçma yani. Çizgi yani. Saçma geldi. Çikolata cenneti. Benim en sevdiğim yer. Bak süper bir yer. Ben Belçika'da yedim bu tarz şeyleri. Çok iyiydi yani. Böyle dışına kakao falan. Dışı biraz acı oluyor da. Canın mı Güzel bir çekti? şey. Yok şu an çok çekmedi. Zaten bu portakallı şeyleri hep fark ettiysen bitter çikolatayla yapılan. Evet ama daha çok yakışıyor bence o yüzden. Öyle diyorlar. Ya gerçi bak onu dediğimiz an. Değil mi? Aynen gördüm. Ginger cookie. Bizim şeyler var işte. 9 kat var. Neymiş adı? Quadratini. Gördüm ben onu. Az önce onu gösteriyordum Ve zaten. döküm tava bak bu bak. Evet. Ama 12 dolar. Ya zaten şey sonrasında kullanabilmen için yapmışlar bunu yani. Ve 12 dolar. Aslında çok mantıklı bir olay da. Bunlar da çay seti. O ne? Aa, hokey şeyi. İlginç he valla. Yapmışlar yani. Güzel.
Bir gün ben de oynayacağım dermiş. Aa burada da şey var. Ginger cookie'den mi bu bilmiyorum ama bunları da ben yapmayı çok istiyorum işte. Ben dün sana bundan alacaktım bu arada. Sonra senin bunu ne kadar istemeyeceğini düşündüm. Kendine hediye almış olurdun işte. Kendine hediye almış olurdun işte. Evet. Ama güzel bir aktivite bence, bilmiyorum. Benim çok hoşuma gidiyor yani. Büyüklüğü anlaşılıyor mu yani yeterince? Harika bence. Bu markanın çok fazla şey var ya. Çok çeşitli yani. Candy cane, yine peppermint falan filan. Star Wars'lu şey, Ginger Cookie House. Çok iyiymiş bu arada ya. Bunun fiyatı falan ne acaba? Bakın burada da aşamaları falan var. Hiçbir fikrim yok. Bu tip peki? Şunlara bakın. Çok komik. Kupa. Hayır, çikolata da varmış. Ne diyor? Chocolate mug cake. Gift set. Ya eğer bu bunun etiketiyse, aynen bu arada bunun etiketiyse $13'mış bu. Güzel tava değil bu ya. Çok tatlı bence ya. Onun Her için şey kaliteli. pankek yaptığında bunun izi çıkıyor işte. Hani pankekler bu şekilde oluyor. Ya çocuklar için falan, hani Tabii çocuğun yeme. varsa falan güzel bence yani. Fıstıklı pankek ama. Sence fıstıklı olabilir mi ya? Yeşil Kesin ama maçalı ne? falan. Ispanaklı mı olacak? Kesin Ne? maçalı falandır yani. Üstünde krema var ve çilek var. Pankek. Green food coloring diyor. Olabilir. Almayın bunu. Zararlı bir şey. Şunların güzelliğine bakın ya. Diğerleri faydalı. Çok iyi. Beni hiç çekmiyor ya. Beni çok çekiyor. Hepsi para tuzağı, başka bir şey değil. Boş boş işler yani. Pringles'ların 2 tanesi $5 düşmüş. Bugün yemiş miydin? Yok, yemedik. Oldu. All the rest farklı bir markadan yedik biz. Pringles'tan yemedik. Şu fiyatlara bakın ya. Mesela bu $8'mış. Çocuk elbisesi. Bunlar. Bu altlı üstlü eşofman takımları $11'mış. Çocuklar için. Şöyle. Bence genel olarak kıyafet fiyatları ucuz. Şu an International Food şeyindeyiz, alanındayız. Ne garip bir şekilde India'dan şey var ya, bizim dikkatimizi çeken birkaç bir şey oldu ya. Evet. Direkt şekermiş gibi geliyor bana. Tamam zaten şekerlidir, çok şekerli bir şeydir. Mesela bizim lokum gibidir muhtemelen de. Hani Bilemedim ki. direkt şeker bu ya. Şekerin kendisi ya. Bence şeker değildir. Niye şeker ürünü koysunlar ya? Burada bayağı bir ürün var. Genelde böyle büyük marketlerde şey oluyor. Orta Doğu alanı falan da oluyor. Bizim ürünler genelde o Orta Doğu alanında oluyor ama bilmiyorum burada var mı? Ne yazıyor? Ne Yumuşak mı? Yumuşak. Polenta ne şey acaba polenta? Polenta soup diyor bu arada. Çorba mı bu arada? Ya şimdi mesela şey yapıyorsunuz ya, koyuyorsunuz, su ekliyorsunuz. Ya ne olduğu bile belli değil ya. Ne yazıyor? Üzerinde yazıyordur. Cane juice neydi ya? Cane Şey şeker değil mi ya? kamışı Aynen işte. şeker kamışı işte. Şeker kamışı suyu. Biz bunun tadına baktık bu arada. Baktık. Şey Asya pazarında. Sen. Aynısı bu arada. Halley bulduk bakın. Diğerleri ama Türk ürün değil yani. Arap ürünü muhtemelen. Zaten Türkiye demiyor ki ya. Middle Eastern. Aynen. Hurma, helva, fıstıklı helva var. Turkish Delight. Ama nereden gelmiş acaba? Fıstıklı bir de. Bakayım mı?
Tunus mesela. Tunus'ta niye böyle bir şey üretip buraya yolluyorsun bir de yani? Bak al ben sana. Bu nerenin ürünüdür sence? Tahmin. Nerenin ürünüdür? Suudi Arabistan. İsrail. Mesela. Boykot. Al bak burada da kahve var. Vay süper. Ya mesela bunları toplasalarmış Türk ürünleri sadece bir yerde olsaymış ya ne mana yani. Fiyatı da bu kadar bu arada. 250 gramı. Adını bile düzgün yazmış mesela. İncir. Biz bunu bir yerde daha gördük. Farm Boy'dan almıştık ve çok pahalıya almıştık yani. 3.97 istiyorsan alalım mı? 3.97. Alabilirsin istiyorsan. Göster markasını. Ya biz böyle çok duygulanıyoruz bu arada Ömer'le. Yok ben de bilmiyorum. Ben çok duygulanıyorum Türk ürünlerini görüp. Domates salçamız yok bu arada. Aa turşu var. Ne turşu diyorum ya, sarma var lan burada. Bu adamlar çok şey bu arada ya. Bakın sarma buldum. Doldurulmuş şey yaprağı, üzüm yaprağı. İşte sarma değil mi yani? Sarma yasalarmış tabii daha iyi olurmuş da. İlginç yani. Product of Türkiye diyor bu da. Gurur. Gurur ama böyle bir marka ben hiç Türkiye'de görmedim yani. Buraya özel üretiliyordur belki de. Evet, International Food turumuz bu kadardı. Nar bulmuşken nar alacağım. Çünkü her markette bulamıyorum. Beni mi okutuyorsun? Başka çikolata istiyor musun? Ha pardon başka bir şey istiyor musun? McDonald's varmış bu arada. Walmart'ın içinde. Hatta hair salon falan var yani. Bildiğiniz kuaför, berber bilmem ne falan var. Gözlükçü var. Birazcık şaşırdım açıkçası. Çünkü diğer Walmart'ta böyle şeyler yoktu. Selam. Ben şimdi videoyu editlerken fark ettim ki Walmart videosundan sonra hiçbir şey çekmemişim. Ve video çok saçma bir yerde kapanacaktı yani. En son kasada bir şeyleri öderken falan görecektiniz yani. O yüzden tekrar bir kamerayı açıp sizinle konuşayım dedim. Bir görüşürüz diyeyim dedim. Yine bu videoyu da eğer beğenebilirseniz, hype'layabilirsiniz ve eğer yine abone değilseniz abone olabilirsiniz çok sevinirim. O zaman tekrardan görüşürüz.